Benim babam küçüklüğünden beri doktor olmak istemiş ancak başına gelen bazı şanssızlıklardan dolayı olamamış birisi. Babam bu gerçekleştiremediği arzusu için, annemse tamamen ismin başına eklenecek olan doktor unvanı için beni zamanında ellerinden geldikçe doktor olma yolunda ilerletmeye çalıştılar. Ne zaman bir akrabamız ya da misafirimiz Furkan ne olmak istiyor diye bir soru sorduğu zaman annem ve babamın tek bir cevabı vardı. Doktor. Yani bunu ben de söylüyordum. Artık ben de doktor olmak istediğimi söylüyordum. Çünkü onların gözündeki en prestijli meslek buydu. Annemin babamın gözündeki en prestijli meslek, onların çocuğu olduğum için günün sonunda benim gözümdeki de en prestijli meslek oluyor. Çünkü onların en üstte gördüğü şey bu. Ben de neden en üstteki şeye ulaşmak istemeyeyim ki? Bunu yapıyorlardı çünkü Türkiye'deki üniversite sınavına hazırlanıp da girebileceğin en yüksek puanlı bölüm tıp. Garanti meslek ve iyi de para kazanıyorsun. Özellikle üst kuşaktaki insanlar, annelerimiz, babalarımız, belki de babaannelerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz doktorluğu çok seviyorlar. Çünkü hem devlet memuru olabiliyorsun hem de aynı zamanda deli para kazanıyorsun. Bir öğretmen gibi açıkta kalma ihtimalin de yok. Her türlü seni kapıyorlar. Ya özel ya devlet bir şekilde. Ve günün sonunda biri sana kızını vereceği zaman, özellikle erkeksen, elinde büyük bir güç oluyor. Oğlunuz ne meslekle meşgul? Doktor. Ben 12. sınıfın sonuna, hatta 12. sınıftan sonra mezun yılımın başına kadar çocukluğumdan beri doktor olmak istemiş birisiyim. Hatta bu sadece doktorlukla sınırlı kalmıyordu. İnsan psikolojisine, insan davranışlarına ilgim olduğu için psikiyatri istiyordum. Psikologluk değil çünkü eşit ağırlık öğrencisi değildim ve puanları bana her zaman düşük geliyordu. Onun yerine psikiyatri daha güzel geliyordu. Çünkü elimdeki tek veri doktor olmak istemem ve doktorken de en çok ilgimi çeken şey insan davranışlarıydı. 12. sınıfa geçince şöyle bir farklılık oldu. Bir arkadaşımla oturduk ve o sıradaki ev kiralarına, ev fiyatlarına bakmaya başladık. Dedim ki ben, bu 2 yıl önce gerçekleşen bir şey. 3 milyonluk bir kredi çeksem, ortalamanın üstünde bir eve oturmak istesem, ne kadar fazla kredi geri ödemem gerekir? Bunu 10 yıl boyunca geri ödeyecektim. Yani daha da uzun bir süre değil, daha kısa bir süre değil. 10 yıl geri ödemeli krediler 2 yıl önce, şu an bakmadım. Ama 2 yıl önce sadece 3 milyon TL çekeceksin ve 10 yıl boyunca ödeyeceksin. 15 milyon TL'ydi. Yani 3 alıyorsun, 10 yıl boyunca 15 ödüyorsun. 5 katı. Daha sonradan küçük bir hesap yapayım dedim. Sonuçta 120 ay var 10 yılda. Ve dedim ki 15 milyon TL aylık kaç liraya denk geliyor? 129 bin liraydı. 2 yıl önceki doktor maaşı kadar. Yani bildiğin sen doktorsun, 3 milyon TL'lik bir ev alacaksın ve 10 yıl boyunca tamamen tüm maaşın eve gidecek. Ben bunu hesaplayınca bir miktar moralim bozuldu. Çünkü doktorsan, özellikle doktorluğunun ilk yıllarında çok da bir para kazanmıyorsun. Yani iyi para kazanıyorsun evet. Ama kaç yıl okuduktan sonra? Uzmanlığını yapıyorsun, 6 yıl okuyorsun vesaire derken 10 yıl okulda kalman gerekiyor. Ben 19 yaşında üniversiteye başladım. O zaman 29-30 yaşından sonra mı iyi para kazanmaya başlayacaktım? Mesleğini gerçekten çok seven bir insan için belki de bu o kadar korkutucu gelmiyor olabilir. 29-30. Sıkıntı yok. Doktorsam kazanırım. Zaten uzmanlık yaparken de çalışabiliyorum. O zaman da para kazanırım diyor olabilirsin. Ben demedim çünkü benim tek sıkıntım parayla alakalı değildi. Ben aynı zamanda insanlara oturup da çok yüzeysel bilgiler verip amca senin başın ağrıyormuş, al bu hapı, bunu kullan. İşte sen 3-5 tane hayalet görüyorsun, tamam şizofreni, al bunları kullan. Bunlar pek benlik değildi. Ya ben oturup karşımdaki insana her şeyi detayıyla açıklamayı seven birisiyim. Ki daha önceki videolardan da gördüysen, eğer bir sıkıntın varsa al bunu yap değil de ben de bu sıkıntıyı yaşadım. Bu sıkıntıları şöyle şöyle çözdüm ve sen de bunları böyle böyle çözebilirsin çünkü bu adımlar bu işe yarıyor. En azından ben detaylı anlatmayı seviyorum. Ama şunu da biliyorum ki doktor olduğum zaman hitap edeceğim kitle yaşlılar, çocuklar ya da çok da fazla anlatacağım şeyle ilgilenmeyen kişiler olabiliyor. Bu yüzden artık bir yerden sonra mesleki olarak hızlı bilgi vermeye başlayacaktım. Ve artık karşımdaki insanlara bazı şeyleri açıklamaktansa al sana bu hap, al sana bu ilaç, al senin sıkıntın buymuş deyip geçecektim muhtemelen. Bu yüzden oturdum. Bir gün dedim ki doktor olsam bir günüm neye benzer? Dedim ki sabah 9'da iş başlasın, akşam 5'te bitsin. Sabah 9'da gittim. İzmir'de şu an oturduğum yerdeki en yakın 3-4 tane hastaneyi düşündüm. O hastanedeki doktorların odalarını düşündüm ve hayal ettim. Gerçekten günde 7-8 saatimi, 9 saatimi ben bu tarz bir odada geçirmek istiyor muyum? Tamam. Odaya gelecek olan insanları hayal ettim. Daha önce hastanede gördüğüm yaşlılar, çocuklar. Tam olarak bir insan karşıma oturduğunu hayal ettim. Ve dedim ki günde bu tarz 30-40 tane insan gelse, 20 tane insan gelse. Hepsiyle konuşsak, sorunlarını dinlesem, sorunlarına çözüm bulsam. Öğle yemeğinde kafeteryaya gitsem, kafeteryada bunları yesem. Tüm günümün şeklini çizdim. Sabahtan akşama kadar. Karşıma gelen insanlar neye benziyor? Nasıl duruyorlar? Nasıl konuşuyorlar? Bu insanlarla nasıl iletişim kuruyorum? Ben ne anlatıyorum? Sorunları ne olabilir?
Kafeteryada ne yemek çıkıyor ve yemeğe ne zaman gidiyorum? Sabah kaçta kalkıyorum, kaçta kalkıp işe çıkıyorum? Akşam kaçta geliyorum, geldikten sonra ne yapabiliyorum? Bu da çok önemli. Akşam işten geldikten sonra neler yapabileceğim? Daha sonra şu karara vardım. Benim hitap ettiğim insanlar çok da fazla 50-60 yaşına kadar uğraşmak istediğim kişiler değil. Sonuçta bunları da düşünmek lazım. Tamam, belki 30 yaşında, 35-40 yaşında bazı insanlarla uğraşabiliyorsun ya da uğraşabiliyorum. Ama bir yerden sonra bu insanlar sıkacak. Bir yerden sonra diyeceksin ki ben bu insanları kaldıramıyorum. Kafam kaldırmıyor. O gün fark ettiğim şey şuydu. Ben daha çok iletişim halinde olacaksam az çok kendi sosyo-kültürel seviyemdeki insanlarla konuşmak isterim. Bunun kibirle ya da egoistlikle bir alakası yok. Sadece ben bir insanla konuşuyorken bazı şeyleri detaylamasına konuşmayı, karşımdaki kişiyle bir şeyleri tartışmayı severim. Karşımdaki insana ben bir şeyler anlatıyorsam onun derdine deva olmak için değil, bir şeyler katmak için anlatıyorumdur. Daha sonradan şunu fark ettim. Ben insanları tedavi etmekle ilgilenmiyorum. Benim sadece ilgimi çeken şey insan davranışları. Ben hiçbir zaman gidip de psikolojik hastalıkları tedavi etmek isteyen birisi olmamışım. Sadece bana bir doktor olma vizyonu yüklenmiş. Ve ben de en çok ilgimi çeken doktor olma vizyonu çerçevesindeki şeye yönelmeye çalışmışım. O da psikiyatriymiş. Ben sadece insan davranışları, evrimle ilgileniyormuşum. Ama sadece yanlış yönlendirmeyle neredeyse yanlış bir meslek seçiyordum. Ki bunu da kendimi bilinçli bir insan olarak nitelendirdiğime rağmen 12. sınıfın sonunda, hatta mezun yılımın başında fark ettim. Belki ben 12. sınıfta çok iyi bir sıralama yapsaydım şu anda tıp fakültesinde okuyordum. İlk yıl 46.000 yaptım 12. sınıftayken. Mezun yılımdaysa 21.000 yaptım. Mezun yılımda istediğim gibi tıp seçebiliyordum. Ahım şahım bir üniversite olmak zorunda değildi ama en azından doktor olduğun zaman o kadar da iyi bir üniversite olma koşulu zaten yok. Ben bu doktorluğun bir gününü kafamda canlandırdıktan sonra kendime şunu sordum. Ben bir meslekten ne arıyorum? Gerçekten 30 yaşında iyi para kazanmaya başlamak beni tatmin edecek miydi? Hayallerim bu yönde miydi? Herkes hızlı parayı sever biliyorum. Ama 30 yaşına kadar katlanılacak meslek var. Ben pek buna katlanmak istemiyordum. Benim tam olarak kişisel gelişimle tanışma zamanım mezun yılımdı. Ki muhtemelen doktor olmaktan vazgeçmem de buna dayanıyor. Çünkü mezun yılımda artık sadece ders çalışmıyordum. Mezun yılımda artık kendime bir vizyon oluşturmuştum. Yani ben gideceğim, doktor olacağım, her yıl maaşımın artmasını bekleyeceğim, zamlanmasını bekleyeceğim değil de ben köpek gibi çalışırım, köpek gibi kendimi geliştiririm ve bana sunulan şeyi daha da büyük bir ödüle taşırım. En azından bunu düşünmeye başladım. Bak şunu söyleyeyim. Eğer doktor olmak istiyorsan bunda hiçbir yanlış bir şey yok. Gerçekten güzel bir meslek. Ama doktor olacaksan da bunu sevdiğine emin olman lazım. Çünkü ben emin değildim. Ve günün sonunda şunu biliyorum ki doktor olmaktan vazgeçmek belki de hayatımda verdiğim en iyi kararlardan bir tanesiydi. Çünkü tamam, bana gelen insanlara güler yüzlü bir şekilde hizmet verirdim. Ama akşam eve gittiğim zaman mutlu bir halde dönmezdim. Onu biliyorum. Çünkü ben günün sonunda eve gidecektim, araştırmalar yapacaktım, kendime bir şeyler katacaktım. Ama bunu ne hastalarla paylaşabilecektim, ne hastalara bak sen hastasın çünkü bunlar yüzünden. Bunlardan dolayı bak bunlara dikkat etmen lazım gibi açıklamalar yapamayacaktım. Yani detaylamasına açıklamalar, yüzeysel açıklamalar yaparsın. Ve belki de bu biraz daha boşa gidecekmiş gibi hissedecektim. En azından ben böyle düşünüyorum. Ama kendi kendime dedim ki eğer farklı bir meslek dalını seçersen ve fen lisesinde okumuş bir öğrenciyim. Yani sayısaldan başka çok da bir seçeneğim yoktu. Başka bir meslek dalını seçersem kendimi sonsuza kadar geliştirebileceğim, çalıştığım kadar, kendime bir şey kattığım kadar kazanabileceğim bir meslek dalı seçseydim o zaman belki de işler farklı olurdu. Hırslı bir insanım ve bu hırsımın belki de beni yükseltmesine sağlayacak bir yere gitmeliydim. Aklıma direkt gelen meslek dalı mühendislik oldu. Zamanında lisedeyken ODTÜ'den Boğaziçi'nden mezun mühendisler okulumuza gelir. Hem ODTÜ'yü hem Boğaziçi'ni tanıtırlar hem de kendi gittiği şirkette nasıl çalışmalar yaptıklarını bize anlatırlardı. Ben sadece bir tane konferans adam akıllı dinlemiştim. O da Ege Tıp'tan gelen eski mezun birisiydi. Tıp okumaya o kadar fazla odaklanmıştım ki hiçbir mühendisin geldiği konuşmayı adam akıllı dinlememiştim. Çok da umursamamıştım çünkü benim gözümde mühendis olma gibi bir fikir yoktu. Ama keşke dinleseydim. Belki de fikrim bu kadar geç değil de daha erkenden değişirdi. Ama her neyse en azından günün sonunda bunu fark ettim. Ve önümdeki mühendislik seçeneklerine bakmaya başladım. Mekanik şeylere çok fazla ilgim yok. Alayım bir şeylerle uğraşayım falan filan çok fazla ilgimi çekmez. O yüzden elektrik, elektronik ve makine mühendisliği direkt aklımdan elenmişti. Çok da fazla sözlerinin geçtiğini düşünmüyordum. Zaten her yer bu mühendisliklerle doluydu. Daha az mekanik bilgi içeren ve aynı zamanda ilgimi çekebileceği 2 tane bölüm kalmıştı. Bunlar da endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğiydi. Ve ben bu iki mühendislik arasında o tercih listesini hazırlayana dek kalacaktım. Tercih listesine geldiğim zamansa çok net hatırlıyorum. Deli gibi araştırıyordum. Endüstri mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğini. Çünkü içten içe şunu biliyordum. Biraz daha yönetimde olmak istiyorum. Ama endüstri mühendisliği de tam olarak istediğimin karşılığını verecek gibi değildi. O yüzden dedim ki benim için para önemli. Parayı hızlı kazanmak önemli. Ve kendimi uçsuz bucaksız geliştirebileceğim bir bölüm önemli. Bu konuda son kararımı bilgisayar mühendisliğinden yana kıldım. Tam olarak doğru karar mı hala bilmiyorum.
istemiyorum. Ancak en azından içim rahat. Bugün 21 Ocak 2025 ve şunun farkındayım. Tıp yazmış olsaydım belki de şu anda çok daha farklı bir Furkan oturuyor olacaktı burada ve şundan eminim ki mutlu olmayacaktım. Çünkü gerçekten de tıp benim için uygun bir meslek değildi. İçimdeki Furkan için değildi en azından. O zamanki dışarıya yansıttığım Furkan tıpçı, doktor olabilir gibi geliyordu. Ama şu anki pek de olabilir gibi değil. Tekrardan söylüyorum. Tıp okumak kötü bir şey değil, doktor olmak kötü bir şey değil. Bence çok güzel meslekler ama bana uygun değil. Sana uygunsa ve böyle bir hayalin varsa güzel. Bu hayalini sonuna kadar sürdür. Ama benim geçtiğim adımlardan sen de geç. Otur düşün. Bir doktorun günü neye benziyor? Bir mühendisin günü neye benziyor? Artık aklında başka hangi meslek varsa. Belki de belli bir alanda uzmanlaşmak istiyorsundur. Ve bu uzmanlaşmak istediğin doktorun alanı nelerle uğraşıyor? Bu insanın bir günü nasıl geçiyor? Kaç yaşında para kazanmaya başlayacaksın? Şu an kaç para kazanıyorsun? Şu anki paranla neler yapabilirsin? Karakter özelliklerine uyuyor mu? Ben eskiden insanları dinlemeyi severdim. Onların sorunlarına çözüm bulurdum. Ve derdim ki ulan ne kadar iyi bir dinleyiciyim. Ne kadar iyi çözümler sunuyorum. Ve daha sonradan fark ettim ki bu benim mükemmel bir dinleyici olmamla alakalı değilmiş. Benim tamamen boş beleş bir insan olmamla ve zamanımın değerli olmamasıyla alakalıymış. Yani hiçbir zamanım değerli geçmiyor, kaliteli geçmiyor, ders çalışmıyorum, kendime değer katacak bir şey yapmıyorum. O yüzden deli gibi zamanım var ve oturup insanların problemlerini dinliyordum. Tamamen bu. Ve belki de o anda insanlara değer katıyor olmak bana da iyi hissettiriyordu. İşte bir işe yarıyorum. Tamamen aptalın teki değilim. Tamamen tüm hayatımı boşa geçirmiyorum. Ki geçiriyordum. Şu an bana sorsan o zamandan ne hatırlıyorsun diye hiçbir şey hatırlamıyorum. Kısacası benim tıptan vazgeçip, doktor olmaktan vazgeçip, psikiyatrist olmaktan vazgeçip, mühendis, bilgisayar mühendisliği olma hikayem bu şekilde. Umarım biraz daha yolunda ışık olabilmiştir. Benim için oldukça zorlu bir süreçti ama hiç kimse gelip de benim karşımda böyle konuşmamıştı. Hiç kimse gelip de bana bunları yap dememişti. Bunları kendim bulmak zorunda kaldım ama en azından şu anda tecrübelerimden bahsedebiliyorum. O yüzden hiçbir şey için pişman değilim. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.